Düşünün be, bir yazar kendi kaleminden çıkan bir karakterin kaderini yaşamak zorunda kalsa ne olurdu? İşte Necip Fazıl Kısaküre'nin başyapıtı Bir Adam Yaratmak tam da bu sorunun peşine düşüyor. Sanat ve hayat arasındaki o incecik çizginin nasıl bir kabusa dönüşebileceğini anlatan bu eserin derinliklerine hadi gelin birlikte inelim. Her şey bu cümleyle başlıyor aslında. Çok defa yazdığımızı yaşarız. Ne kadar basit görünüyor, değil mi? Ama bir o kadar da ürkütücü bir fikir bu. Oyunun bütün temelini oluşturuyor ve bir sanatçının yaratıcılığının hem en büyük gücü hem de en büyük laneti olabileceğini yüzümüze çarpıyor. İyi ama ya o yazılan hikaye bir trajedi ise? İşte işlerin karıştığı, sorunun can alıcı hale geldiği yer tam da burası. Bir yazar kendi yarattığı trajedinin kurbanı olabilir mi? Şimdi bu sorunun cevabını oyunun kahramanı Hüsrev'in hikayesinde hep birlikte arayacağız. Her şeyden önce gelin şu yaratıcının yaşadığı büyük ikileme bir bakalım. Baş kahramanımız Hüsrev oldukça başarılı, herkesin tanıdığı bir oyun yazarı. Fakat bu başarı omuzlarında taşıması çok zor bir yükle birlikte geliyor. Yarattığı o dünyanın, o karakterlerin ağırlığı. Oyunun temelindeki fikir tam olarak bu işte. Sanatçı sadece bir hikaye yazmıyor, bazen hikayede sanatçıyı yazıyor. Onu kendi kalıbına sokuyor. Necip Fazıl'ın kendi deyişiyle, işte sanatkar, çok defa, yaratmaya kalkıştığı tipin, yaratılmış olan ta kendisidir. Şimdi de Hüsrev'in son eserine, o büyük ses getiren Ölüm Korkusu adlı oyununa bir göz atalım. Çünkü bu oyun sadece bir kurgudan ibaret değil, aynı zamanda Hüsrev'in kendi geleceğine dair farkında olmadan yazdığı karanlık bir kehanet gibi adeta. Peki bu ölüm korkusu ne anlatıyor? Hikaye oldukça karanlık. Bir adam kazara annesini öldürüyor, bu olaydan sonra da babasının intiharına takıntılı hale geliyor ve kendini babasıyla aynı hazin sona doğru sürüklenirken buluyor. Bir incir ağacına asılarak intihar. Bu detayları lütfen aklınızda tutun çünkü birazdan hepsi birleşip korkunç bir resim oluşturacak. İşte tam da bu noktada o can alıcı soruyu sormamız gerekiyor. Sanat nerede biter, gerçeklik nerede başlar? Çünkü Hüsrev'in yazdığı bu oyunla kendi hayatı arasındaki o ürkütücü benzerlikler tesadüf denilip geçilemeyecek kadar fazla. Bakın, Hüsrev'in hayatıyla yazdığı oyun arasındaki benzerlikler gerçekten akıl almaz. Tıpkı oyunundaki karakter gibi Hüsrev'in babası da kendini bir incir ağacına asarak intihar etmiş. Yine karakteri gibi o da bir yalıda yaşıyor, yaşlı annesiyle birlikte ve babasını küçük bir çocukken kaybetmiş. Sizce bu sadece bir tesadüf mü yoksa Hüsrev bilmeden kendi kaderini mi yazıyor? Ve şimdi hikayenin koptuğu, her şeyin geri dönülmez bir şekilde değiştiği o ana geliyoruz. Hüsrev, evinde misafirleriyle otururken, misafirler oyunundaki o meşhur kaza sahnesinin ne kadar gerçekçi olduğunu sorgulamaya başlıyorlar. İşte bu sorgulama, trajedinin fitilini ateşliyor. Hüsrev, misafirlerinin sanatındaki mantığı sorgulamasından fena halde rahatsız oluyor. Ona göre hayat mantığa sığmayan tesadüflerle dolu ama biz insanlar hayal gücünden, yani sanattan, sürekli bir mantık bekliyoruz. Bu hayal kırıklığı da onu o meşhur sahneyi canlandırmaya iten son damla oluyor. Ve işte o an, trajedi adım adım yaklaşıyor. Misafirinin iddiasına sinirlenen Hüsrev, olayın ne kadar mantıklı olduğunu kanıtlamak için gerçek bir tabanca getiriyor. Şarjörü çıkarıyor, silahın boş olduğunu zannediyor ama o an fark etmediği küçücük ölümcül bir detay var. Namluda sıkışıp kalmış tek bir mermi. Ve iddiasını ispatlamak için tetiği çekiyor. Ve o an silah patlıyor. Kurguyla gerçek arasındaki o incecik çizgi bir barut dumanıyla birlikte tamamen yok oluyor. Trajedinin tam da bu noktada akıl almaz bir tesadüfle yön değiştirdiğini görüyoruz. Hedefte annesi varken tam o saniyede, o salisede araya giren yeğeni Selma vuruluyor. Kurgu gerçeğe dönüşmüştür. Hem de en acımasız, en beklenmedik haliyle. Bu andan itibaren Hüsrev için her şey bitiyor. O artık kendi hikayesinin yazarı değil, o hikayenin en trajik karakteri. Artık kendi kaleminden çıkan kaderin sonuçlarıyla yüzleşmekten başka çaresi yok. Kazayı takip eden 5 ay, Hüsrev için tam bir çöküşe dönüşüyor. Olayın resmi kayıtlara kaza olarak geçmesi, kamuoyunun ve basının ilgisini daha da alevlendiriyor. Ve bu dayanılmaz baskı altında Hüsrev yavaş yavaş kendi cehennemine doğru sürükleniyor. Bu çöküşün belirtileri artık çok net. Babasının intiharı bir an bile aklından çıkmıyor. Gazete manşetleri her gün işte yazdığını yaşayan adam diye bağırıyor yüzüne.
Artık Hüsrev, kendi yarattığı karakterin trajedisini birebir, iliklerine kadar yaşıyor. Hüsrev'in rahat rahat çıldırmak için neresi var diye haykırması, aslında içinde bulunduğu çaresizliği her şeyle özetliyor. Çektiği acı o kadar büyük ki, ne şöhretinden ne de kendi yazdığı kaderden kaçabiliyor. Onun için artık kaçacak hiçbir yer kalmamıştır. Ve sonunda en başından beri korkulan o şey oluyor. Hüsrev, kendi yarattığı karakterin tıpatıp aynısı olmuştur. Sanatçı, eserinin içinde kaybolmuş ve hikaye en trajik şekilde başladığı yere geri dönmüştür. Bu analizimizi, oyunun tam kalbinde yatan o derin felsefi ikilemle bitirelim. Hüsrev, kendi sonunu hazırlayan bir sanatçı mıydı, yoksa o, en başından beri çoktan yazılmış olan bir kaderin sadece bir oyuncusu muydu? Bu, sanatın, seçimin ve kaderin o karanlık gücü üzerine belki de hepimizin düşünmeye devam edeceği bir soru.